Hadi başlayalım. Konumuz hepimizin çok iyi bildiği o his. Hani şu önemli işleri sürekli yarına bırakma alışkanlığımız var ya, işte ona bilimsel bir gözle bakacağız. Şimdi kendinize bir sorun bakalım. Sonradan başınıza dert açacağını bile bile önemli bir işi neden ertelersiniz? Yani bu soru aslında hepimizin hayatının bir parçası değil mi? Bitmesi gereken o proje, hazırlanması gereken o sunum, belki de yapılması gereken o zor telefon görüşmesi. Eminim herkesin aklına hemen bir şeyler gelmiştir. Peki bu duruma ne diyoruz genelde? İlk aklımıza gelen kendimizi suçlamak oluyor. Ya ben çok tembelim ya da zamanımı hiç yönetemiyorum. Kendimize böyle basit etiketler yapıştırıp geçiyoruz, öyle değil mi? Ama işin aslı, bilim diyor ki olay bundan çok daha derin, çok daha karmaşık. Bakın uzmanlar ne diyor? Gerçek erteleme öyle basit bir anlık keyif seçimi falan değil. Tam tanımı şu: sonunda bizim için kötü olacağını bile isteye yapmamız gereken önemli bir işi gönüllü olarak ertelememiz. Yani bu aslında kendi kendimizi sabote ettiğimiz bayağı karmaşık bir öz düzenleme başarısızlığı. İşte şimdi meselenin özüne geliyoruz. Hazır mısınız? Çünkü erteleme alışkanlığıyla ilgili bütün o bildiğimiz efsaneleri bir kenara bırakıp işin bilimsel gerçeğine ineceğiz. Ve size bir sır vereyim. Mesele sandığınız gibi zaman yönetimi falan değil. Evet, olay tam olarak bu. Sorun takviminizi nasıl düzenlediğiniz değil. Sorun o an hissettiğiniz olumsuz duyguları nasıl yönettiğiniz. Bütün bakış açımızı değiştiren bir nokta bu. Hani hep yapacak çok iş var, zaman yetmiyor deriz ya. Aslında problem orada değil, tamamen içimizde, duygularımızda. Buna bilimde duygu düzenleme başarısızlığı deniyor. Yani ne demek bu? Biz aslında görevden kaçmıyoruz, o görevin bizde yarattığı o sıkıntı, kaygı, beceriksizlik veya hüsran gibi kötü hislerden kaçıyoruz. Ve beynimiz o anki rahatsızlıktan kurtulmak için en basit, en kestirme yolu seçiyor. O yol ne mi? Ertelemek, tabii ki. Bu kaçış mekanizmasına ruh hali onarımı da diyebiliriz. Şöyle işliyor, bize kötü hissettiren bir iş var, ondan kaçıyoruz. Hemen yerine daha keyifli bir şey koyuyoruz, ne bileyim bir video izliyoruz, sosyal medyada turluyoruz. Bu bize anında ama çok kısa süreli bir rahatlama veriyor. Yani aslında o anki rahatsızlıktan kaçmak için iyi hissetmeye teslim oluyoruz. Uzun vadeli hedeflerimiz falan o an umrumuzda olmuyor, tek derdimiz o anki kötü histen kurtulmak. Peki bu kaçış isteği beynimizin içinde tam olarak nasıl bir savaşa yol açıyor? Hadi şimdi biraz daha derine inelim ve kafamızın içindeki o nörolojik çatışmaya, yani öz kontrolün bilimine bir göz atalım. Beynimizde aslında iki karakter var gibi düşünebilirsiniz. Biri planlayıcı, yani prefrontal korteksimiz. Bu arkadaş uzun vadeli hedefleri düşünüyor, mantıklı kararlar alıyor, hadi şu işi bitirelim diyor. Diğeri ise dürtüsel olan, yani limbik sistem. Onun tek derdi anlık haz, hemen şimdi rahatlamak. Ve sizce erteleme anında bu savaşı kim kazanıyor? Tabii ki anlık tatmin peşindeki limbik sistemimiz. İşte bu içsel çatışma bilim insanlarına irade gücü denen şey üzerine epey düşündürmüş ve bu konudaki teoriler de zamanla bayağı bir evrim geçirmiş. Yani olay eskiden sandığımız gibi iraden zayıf ya da iraden güçlü kadar basit bir mesele değilmiş aslında. Bu konuda 3 temel model var. İlki kaynak modeli. Bu iradeyi biten bir pil gibi görüyor, kullandıkça tükenir diyor. İkincisi süreç modeli. Diyor ki mesele enerji kaybı değil, motivasyon kayması. Dikkatiniz yapılması gerekenden yapmak istediğinize kayıyor. Ve üçüncüsü, en ilginci, inanç modeli. Bu modele göre her şey sizin irade gücünüzün sınırlı olup olmadığına dair inancınıza bağlı. Yani eğer iradenizin bir sınırı olduğuna inanıyorsanız o sınırda gerçekten de tükeniyorsunuz. Ne kadar inanılmaz değil mi? Dr. Joseph Ferrari'nin çok çarpıcı bir sözü var bu konuda. Diyor ki, kronik bir erteleyici, başkalarının onun yetersiz olduğunu düşünmesindense yeterince çabalamadığını düşünmesine tercih eder. Bu çok derin bir nokta. Çünkü aslında ertelemek bir ego savunma mekanizması. Başaramadım demek yerine, zaten denemedim ki demek, yeteneklerimize yönelik o ağır darbeyi savuşturmanın bir yolu oluyor. Peki beynimiz bizi bu erteleme tuzağına başka nasıl düşürüyor? Şimdi de hepimizin düştüğü o bilişsel tuzaklara. Yani beynimizin ertelemek için bize oynadığı küçük oyunlara bakalım. En büyük tuzaklardan biri gelecekteki ben problemi. Şöyle bir şey, şimdiki benliğimiz o anki kötü histen kurtulup rahatlamak istiyor. Gelecekteki benliğimiz ise, o bizim ertelediğimiz işin stresiyle, paniğiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Ama sorun ne biliyor musunuz? Biz o gelecekteki beni sanki başka biri, daha enerjik, daha yetenekli bir yabancı gibi görüyoruz. Bütün işi ona yıkıyoruz, o halleder ya diyoruz ama unutuyoruz ki o yabancı yine biziz. Bunun arkasında yatan bilimsel bir gerçek var. Zamansal indirgeme. Kulağa havalı geliyor ama aslında çok basit bir şey.
Beynimiz, gelecekteki büyük bir ödüldense hemen şimdi alacağı küçük bir ödüle çok daha fazla değer veriyor. Yani gelecek ay bitecek bir projenin getireceği o büyük başarı hissi yerine hemen şimdi bir bölüm daha dizi izlemenin verdiği anlık tatmin beynimize çok daha değerli geliyor. Resmen böyle programlanmışız. Bir diğer klasik tuzak da planlama yanılgısı. Bunu kesinlikle yaşamışsınızdır. Hani bir işe başlarken ama bu en fazla bir saatimi alır dersiniz ama bir bakmışsınız gün bitmiş. İşte bu o. Geçmişte benzer işlerin ne kadar uzun sürdüğünü bilsek bile gelecekteki görevler için gereken zamanı ve çabayı sürekli olarak hafife alıyoruz. Beynimiz bizi ileride daha çok vaktin olacak, her şey yolunda gidecek diye kandıran aşırı iyimser bir danışman gibi. Ve bütün bu parçalar birleşince kendimizi bir erteleme döngüsünün içinde buluyoruz. Bakın nasıl çalışıyor. Bir işten dolayı kötü hissediyorsunuz, o an rahatlamak için erteliyorsunuz. Ama bu erteleme sonradan daha fazla stres ve suçluluk yaratıyor. Küçücük bir kayma bile battı balık yan gider mantığıyla her şeyi tamamen bırakmanıza neden olabiliyor. Ve bu da bir sonraki sefere o işe karşı daha da kötü hissetmenize yol açıyor. Kısacası erteleme daha fazla ertelemeyi doğuran bir kısır döngü. Tamam, buraya kadar hep sorundan bahsettik. Belki biraz içiniz karardı ama merak etmeyin, çözüm de var. Şimdi bu döngüyü nasıl kıracağımıza bakalım. Artık beynimizle savaşmak yerine onunla birlikte çalışmanın yollarını konuşma zamanı. İlk stratejimiz şu meşhur planlama yanılgısını alt etmek. Bunun için 3 basit adım var. 1. İşi parçalara ayırın. O kocaman göz korkutan görevi alın, minicik somut adımlara bölün. 2. Dışarıdan bir gözle bakın. Kendinize dürüstçe sorun, geçmişte böyle bir iş ne kadar sürmüştü? 3. Ön taatte bulunun. Kendinize net son tarihler belirleyin ve bunu belki bir arkadaşınızla paylaşın. Yani raporu yazmak gibi dev bir hedef yerine rapor için kaynakları bulmak gibi ufacık bir ilk adımla başlamak beynin bütün direncini kırar. İkinci strateji ise yaptığınız işte kişisel bir anlam bulmak. Bu çok güçlü bir yöntem. O sıkıcı, anlamsız görünen görevi alın ve sizin için önemli olan daha büyük bir değerle ilişkilendirin. Mesela o sevimsiz raporu yazmak sadece bir angarya değil, kariyerimde ilerlemek veya yeni bir şey öğrenmek gibi bir değerinize hizmet eden bir basamak olabilir. O an işin rengi tamamen değişir. Artık bir zorunluluk olmaktan çıkar, anlamlı bir hedefin parçası haline gelir. Gelelim 3. stratejiye, öz şefkat. Biliyorum kulağa biraz tuhaf gelebilir. Hani kendime kızmalıyım ki bir daha yapmayayım diye düşünürüz ya. Ama bilim tam tersini söylüyor. Araştırmalara göre ertelediğiniz için kendinizi affetmek, kendinize kızmaktan çok daha etkili. Çünkü suçluluk duygusu stresi arttırır ve o kısır döngüyü daha da besler. Oysa öz şefkat size ayağa kalkıp yeniden başlamak için gereken gücü verir. Ve son olarak belki de hepsinden daha temel bir strateji, zihniyet teorisi. Bu teoriye göre bizim kendi yeteneklerimiz ve zekamız hakkındaki inançlarımız başarımızı inanılmaz derecede etkiliyor. Temelde 2 tür zihniyet var. Biri sabit zihniyet, yani yeteneğin doğuştan geldiğine ve değişmediğine inanmak. Diğeri ise gelişim zihniyeti, yani çabayla yeteneğin geliştirilebileceğine inanmak. Peki bu zihniyetlerin ertelemeyle ne ilgisi var? Çok basit. Eğer sabit zihniyete sahipseniz zor bir görev sizin için bir tehdittir. Çünkü başarısız olursanız bu sizin yeteneksiz olduğunuzun kanıtı olur. Bu yüzden o görevden kaçarsınız. Ama gelişim zihniyetine sahipseniz başarısızlık sadece bir öğrenme fırsatıdır, sürecin doğal bir parçasıdır. Bu da sizi daha dayanıklı yapar. Hatta EEG çalışmaları gösteriyor ki gelişim zihniyetindeki beyinler hatalardan ders çıkarmak için onlara daha çok odaklanıyor. Yani bir görev sizin kimliğinize bir saldırı mı yoksa bir öğrenme aracı mı? Bütün mesele bu. O zaman size son bir soruyla veda edelim. Bir sonraki zorlandığınız an, bir sonraki başarısızlığınız sizin için kim olduğunuza dair bir suçlama mı olacak, yoksa bir sonraki denemeniz için sadece bir veri, bir ders mi olacak? Unutmayın, bu soruya vereceğiniz cevap ertelemeyle olan bütün ilişkinizi değiştirebilir. Karar sizin.